Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda sizlerle kızım için şu şekilde bir çanta çalışmıştık. Ben bir çıt çıt yaptım. Bunu maalesef nereden aldığımı söyleyemiyorum. Reklama giriyor çünkü. Şu şekilde ama bütün her yerde bulabilirsiniz. İnternet üzerinden bulabilirsiniz. Tuhafiyelerde biraz zor oluyor. Çekiç yardımıyla çakabiliyorum. Şimdi hazır bu çantayı yapmışken sizin de çok istediğiniz siperli şapkalarımın çocuk için olanını yapmak istiyorum. Çantayla takım olması için aynı iple çalışacağım. Bir önceki videoyu izlemeyenler için hemen ipim hakkında bilgi vermek istiyorum. Soft rafya bir ipim vardı. Kızıma çanta hazırlamıştık birlikte. Aynı ipi kullanarak yapacağım. Ve 5 numara tığ kullanacağım. Çok sıkı olmasını istemiyorum. Belki siper kısmında birlikte deneriz. Eğer geniş gelirse 1 numara küçük tığa geçebiliriz. Hemen sihirli halka yapıyoruz. İçerisine 8 adet sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Arkadaki ipimizi sıkabildiğimiz kadar sıkıyoruz. Spiral şekilde çalışmayacağım. Kapama yöntemiyle çalışacağım. Hemen ilk batmış olduğumuz sık iğnenin tepe noktasına tığımı geçirerek tığımın üzerine bir ilmek alıyorum ve bu ilmekten geçirerek bir zincir çekiyorum. İkinci sırada tüm sık iğnelerin tepe boşluğuna çift batarak devam ediyoruz. İpimizi arkada gizliyoruz. Evet, tekrar aynı şekilde kaydırma yöntemiyle sıramızı kapatıyoruz. Burada sizlere tek çift, iki tek, bir çift olarak göstermeyeceğim. Yuvarlak modelimizin nasıl düzgün büyüdüğünü göstereceğim. Yani burada ilmek sayılarını biraz farklı yapacağım. Hem de normalde hani hatırlarsanız yuvarlak bir motif yaptığımızda tek tek artırma yaptığımızda hafif üçgenlikler kalır, kare gibi olur. Burada tam yuvarlak nasıl yapılır hem de onu göstermiş olacağım size. Şimdi hemen 3. sıramıza geldik. Bir tek ve ikincisine çift batıyoruz. Tek, çift olarak devam ediyoruz. Tek, çift, tek, çift, tek, çift, tek, çift. Evet, sıra sonumuza geldik. Tek, çift olarak bitirdik. Şimdi burada şu şekilde devam edeceğiz. Bu sırada tek tek çift yapmamız gerekiyor. Ama ben şu şekilde yapıyorum. Halkamız daha güzel gözüküyor.
Çift sayı olduğu için tek çift yapıyorum. Mantığını hemen anlayacaksınız. İlk sıraya 2 değil, bir tek bir çift batıyorum. Diğer teki buraya batıp 1 2 yapacağız. Sadece ilk sırada tek çift, yani 2'yi 2'ye bölmüş gibi düşünün. Birini buraya battım, birini buraya batacağız. Tek çift. Şimdi 1 2 tek bir çift olarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 1 2 çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar 1 2 tek bir çift, 2 tek bir çift olarak devam edelim. Sadece başta bir tek 2 tane çift yapıyoruz. Evet, geldik sıra sonuna. 1 2 3 tane kaldı. 1 2 çift battım. 1 2 çift ve burada son bir tane ilmeğim kaldı. Buna da tek batıyorum. Yani şöyle oldu. 1 2 çift sayılarda yarısını sol tarafta, yarısını sağ tarafta. 1 2 çift oldu. Tek sayılarda hiçbir şey yapmıyorum. Yani şu an 3 yapacağız. 1 2 3 çift. Tek sayılarda hiçbir şekilde yapmıyoruz. Sıraya aynen devam ediyoruz. 1 2 3 çift. Çift sayılarda başlangıçta 4. sıraya gelince, yani dörtlü tek yapacağımızı anlayacaksınız daha iyi. Çiftli sayılarda sadece yarısını sol, yarısını sağ gibi düşünün. Şimdi bu şekilde tekli sayı olduğu için 3 tek bir çift olarak hiçbir şey yapmıyorum. Devam ediyorum. Şimdi fark edeceksiniz, halkamız daha net olacak. Hiç yamukluk olmayacak. 2 3 çift. 1 2 3 çift. Sıra sonuna kadar 3 tek bir çift olarak gelelim. Evet. Sıra sonuna geldik. 1 2 3 tek bir çift. Hemen bu sıramızı da kapatıyoruz. Ve bir zincir çekiyoruz. Bakın. Hiç yamulmadı. Düzgün bir şekilde devam ediyor. Yine geldik. 4 tek bir çift yapacağımız yerde çift olduğu için 4'ün hemen başta yapıyoruz bunu. 1 ikisini buraya yapıyoruz. 1 2 çift. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 çift. Aynı şekilde 1 2 3 4 çift. 4 tek bir çift olarak devam ediyoruz. Sadece başta 1 2 tane ve buraya gelecek 1 2 tane, toplamda 4 çift olacak. Yani sıra hiç bozulmayacak. Sıra sonuna kadar 4 tek bir çift olarak gelelim lütfen. Evet, sıra sonuna geldik. 4 tekimi battım. Bir çift yapıyorum. Ve sonda sadece 2 tane ilmeğimiz kaldı. Bunlara da tek batıyoruz. 1 2 ve kapatıyoruz. Yani şöyle oluyor. 1 2 başlangıçta yapıyoruz. 4'ün diğer ikisini de sonda yapıyoruz. Sıra hiç bozulmuyor. Bu şekilde oldukça muntazam oluyor. Şimdi hemen genişliği şu şekilde bakalım. Benim kızım 4 yaşında. 4 yaş için hemen ölçü verelim. Tam oldu. 14. Hafif bir esneme payı olacak çünkü.
14. Farklı iple çalıştığım için geniş olmasını istemiyorum. Bir sıra daha örersek yeterli olacaktır. Şimdi tekli sayıya geçtiğimiz için direkt 1, 2, 3, 4, 5 tek, bir çift yapıyoruz. Bu son olacak sanırım. 5 tek, bir çift. 2, 3, 4, 5 ve çift. Sıra sonuna kadar hızlı bir şekilde örüp gelelim. 5 tek, bir çifti de bitirdim. 15 santim oldu. 4-5 yaşlarındaki bir çocuk için ideal bir ölçüdür. Çocuğunuzun baş çevresine göre çalışabilirsiniz. Artırmaları bu şekilde yapınca görüyorsunuz. Spiralimiz, yani halkamız çok güzel bir şekilde şekil alıyor. Kareler kalmıyor. Bunu muhakkak kullanın derim. Şimdi hemen geçelim şapkamızın gövdesine. Artık benim için bu kadar artırma yeterli olacaktır. Şimdi istediğimiz boya gelene kadar tüm sık iğnelerin tepe boşluğuna tek batarak devam ediyoruz. Artık artırma yapmıyoruz. İstediğimiz boya ulaştığında hemen bu kısmı yapacağız. Buradan ölçü vereyim. Kızım 4,5 yaşında. Tam ölçüdür. Şurasının üstte kaldığını düşünürsek arttırmayı en son burada yapmışım. Düze burada geçmişim. 8 santim. Tam 8 santim olacak şekilde ayarlayabiliriz. Tüm sık iğnelere tek batarak istediğiniz boyuta gelin. Sonra şapkamızın siperini yapma aşamasında buluşalım. Ben yeterli ölçüye geldim. Benim için bu kadar yeterli olacaktır. 4-5 yaş için geçerlidir bu ölçüler ama sizin çocuğunuzun baş çevresi daha dar, daha geniş olabilir. O yüzden ölçü alarak yapınız lütfen. Bunda da yine 7,5-8 santim kadar çıktıktan sonra bu ipi keseceğim. Buranın öne gelmesini istemiyorum. Şöyle keselim. Daha sonra bunu içeriye alıp gizleriz. Şu kısım, birleştirme kısmımız arkada kalacak şekilde şöyle ayarlayalım. Siperimiz bu kısma gelecek. Yetişkinlerde 15 ile başlamıştık. Çocuklarda 12 ile başlayacak. 13 yeterli olur diye düşünüyorum. Şöyle yapalım. Ya da ben aklımda tutamadım sayıyı. Buradan sayayım kaçla başlamışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ile başlamışız. Hemen arkaya gelecek şekilde göz kararı şuradan başlayabilirim. Sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 yapmak istiyorum çünkü çift sayı devam edeceğim. 12. 12 sık iğne yaptıktan sonra hemen burada bir zincir çekiyoruz ve
ipimizi kesiyoruz. Sıkılayalım. Bunları içeriye alarak gizleyeceğiz. Hemen tekrar bir zincir çekip sıkılayalım tığımıza. Ne yapıyorduk? Bir öncekine oval bir şekilde gelmesi için buradan başlamıştık. Bir önceki sık iğnenin tepe noktasına batıyoruz. İpimizi içeriye gizliyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi bütün sık iğnelere, çocuk da biraz daha aşağıda olmasını istemediğim için, daha rahat görmeleri için bütün sık iğnelere çift batıyoruz. Yetişkinlerde bir tek bir çift yapmıştık. Çocukta hepsine çift batıyoruz. Siperin daha yukarıda durması, önlerini daha rahat görebilmesi için. Hepsine çift batarak devam ediyorum. Biraz sıkı gelebilir, dalgalı gözüküyor olabilir. Elinizle bunları düzeltebilirsiniz. Hiç aldanmayın. Hepsine çift batalım. Son çiftimizi de batıyoruz. En başta olduğu gibi her zaman sonda da bir tane son sık iğneye batıyoruz. Başta batmıştık. Sonda da batıyoruz. Hemen bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Bu ipleri içeride biriktireceğiz. Yine aynı şekilde başta bir tane batıyorum. İçeriye gizliyorum ipimi. Şimdi 3 sıra tüm sık iğnelerin tepesine birer tane batarak devam edeceğiz. Bu birinci sıramız. Hepsine tek batıyoruz. Hiçbir arttırma yapmıyoruz. 3 sıra bu şekilde devam edeceğiz. Bu birinci sıramız. Tüm sık iğnelerin tepesine birer tane batıyoruz. Evet. Son sık iğnemiz. Yakından göstereyim. Başta yaptığımız gibi sonda bir arttırma sık iğnesi ve zincir çekip kesiyoruz. Bu birinci sıramızda. 2 sıra daha bu şekilde buralardan alarak düz örüp gelelim. Evet. Çift yaptıktan sonra 1, 2, 3 sıra düz ördük. Şimdi bir artırma daha yapacağız. Şapkamız zaten oturdu modeli. Bakın bu şekilde.
Yani istediğiniz şekilde kesebilirsiniz aslında. Burada da bitirebilirsiniz. Ben ufak bir arttırma daha yapacağım. Daha önde olmasını istiyorum çünkü. Bu arttırmadan sonra da şapkamızı bitireceğiz. Hemen şöyle gelelim. Arttırma kısmına. Bir, yine burada batmayı unutmayalım lütfen. Buradan itibaren sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Gizlediğim ipimi şöyle çıkartayım. Burayı sayma. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sık iğneden sonra hemen bir çift yapıyorum. 1, 2. Şurası döndü, bir saniye. 1, 2, 3, 4, 5 çift. Köşelerde arttırma yapacağım. Bir başta bir sonda. Arttırma yapmadan sona kadar sık iğne yaparak devam ediyoruz. Sonda da bir arttırma yapıp bırakacağız. Evet, sona geldik. Hemen sayalım sondaki ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5 fazla yapmışım. 6.'ya çift yapıyorduk. Böyle sayacağız. Çift yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de tek. Aynı başta olduğu gibi oldu. Evet. Sonda da bir tane ilk tabana batıyorduk. Şimdi burada şapkam benim için bitti. Ben yeteri kadar genişlettim. Kapama kısmını da şu şekilde yapıyoruz. Hemen sizlere göstereyim. Sona bir battıktan sonra bir daha batıyoruz sık iğne. Yani ilk yapmış olduğumuz tabana 2 tane sık iğne batmış oluyoruz. Şimdi buradan şurada fazla olan iplerimi çok kalın olmaması için zaten içeriden yürüttüm birçoğunu. Keseceğim. Sonra düzeltiriz o kalanları. Şimdi batıyoruz. İlmeği çekiyoruz ve diğer ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. Kaydırma yöntemiyle kapama yapacağız. Batıyoruz, ilmeği çekiyoruz. Batıyoruz, ilmeği diğer ilmekten çekiyoruz. Kaydırma yöntemiyle geliyoruz. Batıyoruz ve çekiyoruz. Batıyoruz ve çekiyoruz. Bat, çek. Bat, çek. Burada şuraya batıyorum. Bakın, kaydırma yaptığımız yer. Buraya batıyorum. Bunu arkaya alayım.
Ve çekiyoruz. Atıyoruz. Öne alıyorum. Arada arkadaki ipi gizliyoruz. Atıyoruz. Ve çekiyoruz. Kaydırma yöntemiyle devam ediyoruz. Evet, geldik başa. Burada da kaydırma yapıyoruz. Burada ne yapmıştık? Bir tane var başta. Ama diğer tarafta 2 tane batmıştık. Bir tane daha batmıştık. Hemen buraya kaydırma yaptıktan sonra son sık iğneye de batıp sık iğne yapıyoruz. Burada kapayacağız artık. İpimizi keselim. Hemen ipimi çıkartıyorum. İğne yardımıyla kapatacağım. Biraz yakınlaştırarak göstermek istiyorum. İlk yapmış olduğumuz öndeki sık iğnenin tepe boşluğundan geçiriyoruz. Daha sonra son yaptığımız sık iğnenin tam ortasından geçiriyoruz ve şapkamız düzgün bir şekilde kapanmış oldu. Bu ipimize de aralardan geçirerek gizleme yapacağız. Daha sonra fazla olan iplerimizi keseceğiz. Şapkaya bir el ütüsü yapacağız. Kağıt iple yapıyorsanız siper kısmına birazcık buhar basmamız gerekecektir. Kağıt ip çünkü çok sert oluyor. Çocuğumuzun başına geçirirken acımasın diye. Fazla ipleri keselim. Burada bir ipimiz vardı. Bunu da isterseniz hani burası kötü durmasın diye ben çekerek yaptım. Gizledim. Şuradakileri de keselim. Elimizle düzlüyoruz. Bakar mısınız? Çok güzel olmadı mı? Benim şapkam bitti. Çok tatlı oldu. Ela daha bunların hiçbirini görmedi. Çok beğenecek. Siz de bu şekilde. Ben bu arada Sofrafya ile ilk defa böyle bir çanta ve şapka daha önce çalışmıştım ama siperli çalışmamıştım. İlk defa çalıştım. Yazın, kışın, her mevsimde takabileceği ürünler oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Aklınıza takılan yerlerde yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.